Herkese merhaba, ben Volkan Etilmezer. Bu videomuzda kameranızın görüntüsünü kablosuz olarak 3 telefona veya tablete aynı anda aktarabilen kablosuz görüntü aktarıcı HoloLens Mars X'i inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bu cihaz hakkında aklınızda bir soru varsa yorumlarda buluşalım. Hazırsak başlayalım. HoloLens özellikle sinema sektörü için kablosuz veri aktarımı cihazları üreten bir marka. Mars X, HoloLens'in giriş seviyesi ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Kutusu son derece küçük. Kutu içinde Mars X ve bir taşıma çantası yer alıyor. Taşıma çantasının içinde 2 tane aksesuar var. Bunlardan biri 1 metre uzunluğuna sahip tip C kablosu. Diğeri ise Mars X'i kamera flash kızağına bağlayabilmeniz için bir Hat-Shoe adaptör. Taşıma çantası iyi bir fikir olmuş çünkü bu tarz küçük cihazlar genelde çantaların içinde yuvarlanıyor ve her yere çiziliyor. Bu nedenle çanta gerekli. Kutudan son olarak kullanım kılavuzu çıkıyor. Gelelim Mars X'in detaylarına. Gövde ağırlığı 115 gram. Ölçüleri 93, 47 ve 23 mm şeklinde. Oldukça küçük ve hafif bir yapısı var diyebilirim. Antenler gövde üzerine katlı olarak geliyor. Kullanırken daha iyi bir çekim gücü için açmak şart. Bu arada sol tarafta açma tuşu ve kanal değiştirme tuşunu görebilirsiniz. Sol tarafta yer alan diğer alan ise tip C girişi. Bu kısım şarj için kullanıyor. Dahili 1300 mAh pille geliyor. 2,5 saatte tam şarja erişebiliyor. 1 saatten biraz daha uzun bir süre kullanım süresi sunuyor. Mars X'in diğer tarafında tam boyutlu bir HDMI girişi ve bir microUSB port yer alıyor. MicroUSB portu servis için yapılmış. Hem alt hem de arka kısımda birer tane 1/4 inçlik vida girişi var. Böylece yatay veya dikey olarak istediğiniz yere konumlandırabiliyorsunuz. Kullanmaya başlamadan önce elbette şarj etmekte fayda var. Bu arada 2 amper altında bir adaptörle şarj ederseniz şarj süresi uzayabiliyor. 1 saate yakın şarjı gidiyor demiştim ama bu süreyi bir powerbank kullanarak artırabileceğinizi unutmayın. Ön yüzey alt bölümde ufak bir OLED ekran yer alıyor. Şarj olurken şarj durumunu, açıkken pil seviyesini, sinyalin ne olduğunu ve kanal numarasını bu ekranda görebiliyorsunuz. Gelelim montajına. Takacağınız kabloya bağlı olarak kamera yakınlarında bir yere konumlandırmakta fayda var. Mesela bir kafesin üzerine dilediğiniz bir yere monte edebilirsiniz. Veya paket içinden çıkan Hat-Shoe adaptörünü kullanarak kameranın flash kızağına takabilirsiniz. Yani son derece basit aslında. Paket içinden bağlantı için gerekli olan HDMI kablosu çıkmaz. Bu nedenle kameranıza uygun olan bir kabloyu sonradan satın almanız gerekir. Bu kablonun bir ucunu kameranızın HDMI çıkışına, diğer ucunu ise Mars X üzerinde yer alan tam boyutlu HDMI girişine takın. Bağlantı sonrasında mutlaka antenleri açın. Antenleri dilediğiniz şekilde ama en iyi sinyali alabilecek şekilde konumlandırmayı unutmayın. Videonun başında dediğim gibi bu görüntüyü 3 telefona veya tablete aynı anda aktarabiliyorsunuz. Hem Android hem de iOS cihazlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uygulama marketine girin ve HoloView uygulamasını telefonunuza indirin. Bu arada bir uyarı yapmakta fayda var. Bu tip cihazların hemen hemen hepsi temiz bir frekans olduğu için 5 GHz Wi-Fi bandını tercih ediyor. Yani buradan da anlayabileceğimiz gibi her telefon veya tablette Mars X kullanılamaz. Özellikle alt model telefon veya tabletlerde 5 GHz bandı yok. Peki telefonumuzda veya tabletimizde 5 GHz bandı olduğunu nereden anlayacağız? Herhangi bir alışveriş sitesine girin ve telefonunuzun Wi-Fi özellikleri kısmında 802.11a, b, g, n, ac yazdığından emin olun. Eğer sadece b, n, g yazıyorsa telefonunuzda 5 GHz bandı yok demektir. Apple tarafında iPhone 6s ve sonrası çıkan tüm tablet ve telefonlarda 5 GHz bandı var. Bunu da dipnot olarak paylaşayım. Şimdi önce yan tarafta yer alan açma tuşuna basılı tutarak Mars X'i açın. OLED ekranda yanıp sönen kamera simgesi HDMI üzerinden yayını almaya çalıştığını gösterir. Yeri gelmişken 1080p 60 fps'ye kadar olan tüm sinyalleri telefonunuza gönderebilirsiniz. 4K ve benzeri sinyal gönderirseniz bunu kendi içerisine çeviriyor ve 1080p olarak algılıyor. Sinyali bulduğunda ekranda sinyal tipini görebiliyorsunuz. Her şeyden önce Mars X'i güncellemekle işe başlayalım. HoloView uygulamasını açın, ekranı sağa ya da sola doğru hareket ettirin ve Mars X altında yer alan Connect'e basın. Uygulama sizden cihazın ismini yazmanızı veya arkasında yer alan kare kodu okutmanızı isteyecek. Ama bence bu kısımla uğraşmadan telefonunuzun Wi-Fi ayarlarına girin ve çıkan ayarların içinden HLD ile başlayan A'ya tıklayın. İlk kez bağlantı kuruyorsanız şifre 12345678 yazın ve A'ya katılın. A bağlantısı kurulduğunda uygulamaya geri dönün. Mars X altında yer alan Connect butonunun turuncuya döndüğünü görebilirsiniz. Güncelleme için sağ alt kısımda yer alan Mi simgesine basın. Artık internet bağlantınız Wi-Fi üzerinden olmadığından telefonun mutlaka hücresel bir ağ bağlı olması gerekir. Firmware Update'e bastığınızda bir güncelleme varsa size söyleyecektir.
Veya burada olduğu gibi kırmızı bir noktayla bu uyarıyı göreceksiniz. Mars X ve telefonun pilinin tam dolu olduğundan emin olun. Firmware Update'e bastığınızda güncelleme önce telefonunuza inecek, ardından Mars X'e gönderilecektir. Kurulum bittiğinde Mars X'e yeniden bağlanarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Böylece yazılımı güncellemiş oldunuz. Menüye geri dönüp Connect'e bastığınızda ise görüntü aktarımının telefona geldiğini görebiliyorsunuz. Görüntüyü ve sesi, evet sesi de gönderebiliyorsunuz. Açık alanda 100 metreye kadar telefona iletebiliyorsunuz. Ama bu cihaz genelde kapalı alanlarda kullanacağı için ev içinde bu duruma özel bir test yaptım, az sonra onu da göstereceğim. Öncelikle gecikme süresine bakalım. 0.07 saniye veya başka bir deyişle 70 milisaniye gecikme süresi var. Bir focus puller için belki ideal olmayabilir ama görüntüyü kablosuz olarak görmek istediğinizde, yani monitör olarak kullanılacaksa mükemmel bir tercih oluyor. Sıfır gecikme olan ürünlerin 12-13 bin liradan başladığını düşünürsek Mars X gibi ufak cihazlar için 0.07 saniye bence mükemmel bir sonuç. Bununla beraber bir diğer test ise farklı telefonlarla ilgili. Üstte Android olan ve yaklaşık fiyatı 4000 lira civarında olan bir telefon var. Ortada yine Android ama 2000 lira seviyesinde giriş seviyesi 5 GHz bandına sahip olan bir telefon var. En altta ise iPhone 7 Plus var. Üstteki Android ve alttaki iOS'lu cihazda görüntüde herhangi bir sorun olmadığını görebilirsiniz. Ancak ucuz olan Android telefonda işler hiç iyi değil. Bunun sebebi telefona gelen yüksek verinin telefonun işleyebileceğinden daha fazla olması. Yani işlemci de ekran kartı çipi de bu yükün altından kalkamıyor. Bu nedenle Android için düzgün bir telefon veya tablet kullanmak şart. Gelelim ev içi mesafe testine, sonrasında da monitör ekranı detaylarına bakacağız. Evim 135 metrekare ve normal duvarlar olan bir ev. Odadan çıkarken ilk önce kapı kapalıyken bir test yapacağım. İlk takılmayı evdeki modeme yaklaştığımda aldım. Evdeki cihazların bazıları 5 GHz ağını kullandığı için ufak bir parazit oluştu. Ortadaki telefon zaten sürekli takılıyor, bu nedenle onu referans almayın derim. Telefonlar ile arasındaki mesafe 2 duvar olmasına rağmen 8 metrede sorunsuz ilerliyor. Balkona çıktığımdaki mesafe 9 metre olmuş oldu ama araya 3. bir duvar girdiği için sinyal kötüleşmeye başlıyor. Yavaş yavaş geri dönelim ve kapattığımız kapıyı bir açalım. Bakalım bir şey değişecek mi? Kapı açıkken de yine modemin yanından geçerken ufak bir kesinti yaşamaya devam ediyorum. Bu buradaki sinyalin karışmasından kaynaklanıyor. 8 metrede de yine ufak bir kesinti oldu. Balkona çıktığımda yine araya 3. duvar girdiğinden sinyal epeyce kesildi. Hani dedim belki kapıdan seke seke gelir ama gelmedi. Çok açık bir şekilde söyleyebilirim ki açık alanda sıfır sorun ile düzgün bir telefonda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kapalı alanda ise örneğin diğer odadan yine rahatlıkla kullanabilirsiniz ama araya 2-3 duvar girmeye başlayınca elbette sinyal de kesilmeye başlıyor. Bence bu tip cihazlar için gayet başarılı bir sonuç. Gelelim monitör özelliklerine. Piyasaya yeni çıkan dokunmatik kamera üstü monitörlerden aşina olduğumuz ekran üzerinden parlaklık ve ses değişimini HoloView ile de yapabiliyorsunuz. Sol taraf parlaklık, sağ taraf ise ses için. Uygulama ilk açıldığında temiz bir görünüm var. Ekrana bir kez dokunarak parametreleri görünür hale getirmek mümkün. Soldaki kilit işaretine basarak ekranı yanlışlıkla dokunmalara karşı kilitleyebiliyorsunuz. Sağda yer alan fotoğraf makinesi simgesine bastığınızda ekrana gelen görüntünün fotoğrafını çekebilir, üzerinde istediğiniz yerlerde farklı renklerde değişiklikler yapabilir ve dilerseniz bunu istediğiniz bir yerde paylaşabilir veya arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Kayıt tuşuna basarak gelen görüntüyü telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz. Burada yapılan kayıtlar kameraya konut vermez, bunu da belirtmekte fayda var. Gelelim alt kısma. İlk simge Waveform monitör. Bu skopu sol üstte görebileceğiniz gibi ekranın herhangi bir yerine sürükle bırak şeklinde koyabilirsiniz. İkinci simge histogram. Ne işe yaradığını söylememe gerek yok sanırım. Burada şunu söyleyebilirim, simgeye basılı tutarak ekrandaki şeffaflığını ayarlayabilirsiniz. Focus Peaking kısmında netliğin nerede olduğunu görebilir, kılavuz rengini ve kalınlığını değiştirebilirsiniz. Özellikle monel lens kullananlar için kurtarıcı bir özellik. Zebra kısmında parlayan yerleri görebilir,
ve görünüm derecesini değiştirebilirsiniz. Frame kısmında ekranda görünecek çerçeve boyutunu, rengini, oranını ve pek çok daha şey değiştirebiliyorsunuz. Bu gibi kısımlarla özellikle profesyonel monitörler gibi ayar yapabildiğimizi söyleyebilirim. 3 kademe zoom yapabilir ve zoom çerçeve rengini değiştirebilirsiniz. False Color bölümünde farklı ire değerlerinde görüntüyü görebilirsiniz. Monocolor kısmında 3 farklı renkte ve siyah beyaz olarak görüntüyü görebilirsiniz. Eğer log bir görüntüyü telefona gönderiyorsanız LUT ile görebilmek için hazır LUT'lardan birini seçebilirsiniz. Şu an için farklı LUT'lar ekleyemiyorsunuz. Son olarak sağ üst kısımdaki 3 noktaya bastığınızda cihaz ismini görebilir, şifreyi değiştirebilir, kanal ayar yapabilir ve çekilen fotoğraf ve videoları görüntüleyebilirsiniz. Eğer kanal bölümünü otomatik değil de manuel yapmak isterseniz char simgesine basın ve toplam 8 kanalın durumları hakkında grafiğin çıkmasını bekleyin. Örneğin bu tarama sonrasında en iyi kanal olarak 6. kanal bulundu. Ama dilerseniz sağ kısımdan istediğiniz başka bir kanalı seçebiliyorsunuz. Bu videomuzda HoloLens Mars X kablosuz görüntü aktarım cihazını inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.